Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar, bugünün konusunu söylemeden önce şöyle tespihimi size göstermek istiyorum. Bakın, yepyeni bir tespihle güne başladık. Kendime aldım bunu, artık uzun zamandır, siz bunu belki gördünüz. Uzun zamandır gönlüm vardı bunda. Minik bir tespih, ölçüsünü de söyleyeyim size. Artık kusura bakmayın, kendime aldım. Kimse almadı. 6'ya 8,5 gibi arkadaşlar. Neymiş bu tespihimiz? D25'ten kalan parçalardan yapmıştık. Bakın, böyle damarlar falan var üstünde. Görüyor musunuz? Ne kadar tatlı. Şuraya bak. Bu artık benim. Evet. Bu da artık cebe girdi arkadaşlar. Dünden beri. Dün aldım elime. Harika bir şey. Harika bir lezzet. Tespih çok güzel. Orada durduğu yerde bu şey yok tabii ki. Tesbihler eli seviyor arkadaşlar. Elinize alacaksınız, çekeceksiniz. Ondan sonra güzelleşiyor. Şimdi önemli bir konu. Şöyle başlayan bir konu arkadaşlar. Konumuzun başlığını söyleyeyim önce. Gergedan ağacı diye bir malzeme var şu anda piyasada. Ustalar falan ya da bazı insanlar çok zikrediyor bunu. Gergedan ağacı. Gergedan ağacından bahsedeceğiz. Çünkü baştan söyleyeyim, isim yanlış olduğu için bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Ben de gergedan ağacı nedir bilmiyordum. En son çok duyuyordum ama ustaların paylaşımlarından falan da görüyordum. En son bir müşterimiz geldi buraya. Abi, sen niye gergedan boynuzu çalışmıyorsun? Herkes çok işte buna ilgi gösteriyor falan. Nasıl bir malzeme dedim. Yani daha önce görmüşlüğüm vardı ama arkadaş göstermek eğilimindeydi. Nasıl bir şey, bakayım dedim. Baktım, yakından bakınca dedim ki bu Arjantin çamına benziyor dedim. Biz bunlardan 10 yıl önce falan çok çalışıyorduk. Arjantin çamına benziyor dedim. Ama arkadaşlar hep böyle yeni bir şey çıkmış, yeni bir şey bulmuşlar gibi anlatıyor. Ben de merak ettim, dedim madem öyle bir bakalım bu malzeme, gergedan ağacı neymiş, nasılmış, nereden çıkar? Onların bir araştırmasına girdik. Arkadaşlar, tabii doğru araştırma yapmazsanız ürüne ulaşamıyorsunuz ya da ne olduğuna ulaşamıyorsunuz. Doğru araştırma önemli. Ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Ve malzemenin bizim karşılığımızda daha önce 10 yıl önce falan çalıştığımız ürünlerin Arjantin çamı olduğunu gördüm arkadaşlar. Bu yüzden isminin doğru anılması için bunu sizinle paylaşmak istedim. Malzeme hakkındaki fikrimi soracak olursanız arkadaşlar, malzeme gerçekten çok kaliteli, çok güzel, kuka gibi bir yapısı var. Ben burada çalıştığımızda da insanlara hep söylüyordum ya, malzeme çok güzel, kuka gibi bir alternatif olacak bir malzeme. Mesela kuka gibi tarzı ürünleri sevenlere bunlar da çalışılabilir gibi birçok tavsiyelerim olmuştu zamanında. Malzemenin yapısı yağlı, sert, güzel arkadaşlar. Çok güzel bir malzeme. Bunlardan bahsettik. Malzeme çok güzel. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ben kimseye bu malı alıyor, satıyor, ne alıcıya, ne satıcıya, ne yapana, ne satana, ne yaptırana hiçbir lafım yok. Malzeme çok güzel. Hiçbir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Sadece malzemenin isminin yanlış olduğunu söylüyorum. Şimdi ufak bir araştırma yaptım. Araştırmalarımı sizinle paylaşayım arkadaşlar. Malzememiz bu. Bundan sonra şurada bazı detaylar var. Size göstereceğim diye kendim göremiyorum. Siz de bunları araştırabilirsiniz. Malzeme bu. Böyle gergedan boynuzuna benzediği için bizim arkadaşlar gergedan boynuzu demişler bunlara. İçi de şu tarzda çıkıyor arkadaşlar. Şu tarz. Böyle yağlı bir yapısı var malzemenin. Yağlı bir yapısı var. Güzel bir malzeme. Çok güzel bir malzeme. Ben çünkü bundan çok çalıştım. Biz Arjantin çamı olarak çalıştık. Şimdi onun da bilgilerini de detaylarını vereyim size. Bu malzeme arkadaşlar ne derler ona? Şili taraflarında özellikle meşhurmuş. Şili çamı olarak meşhurmuş. Ondan sonra Arjantin'de de bulunuyor. Arjantin çamı olarak da biliniyor. Ondan sonra Brezilya'da da bulunuyor ve Brezilya'da da Arjantin çamı olarak bilinen bir malzeme arkadaşlar. Yapısı farklı bir şey arkadaşlar. Böyle bildiğiniz ağaçların kenarından şekline bakıp böyle ağaçların kenarından
çıkan bir şey değil bu. Farklı bir yapısı var. Onu da göstereceğim. Hatta resim olarak göstereceğim. Şaşıracaksınız. Bunun monkey puzzle dedikleri bir ağaç çam türüymüş arkadaşlar bu. Monkey puzzle diyorlarmış. Yapboz maymunu Türkçesi. Monkey puzzle ailesinden bir tane çam. Ondan sonra bunun adı da, gerçek adı da mesela ne diyorlar okuyamıyorum. Claves de Pino. Claves de Pino, evet. Claves de Pino'ymuş adı arkadaşlar. Yani çam çivisi. Bu malzemenin tam adı, evet göstereyim. Şu malzememizin tam adı çam çivisi arkadaşlar. Neden çam çivisi olduğunu da size göstereceğim. İnsanlar buna neden çam çivisi demişler. Gerçek adı buymuş arkadaşlar. Yani çam ağacı bu. Ama çam ağacının da bir parçası aslında. Çam çivisi olarak biliniyor. Tam adı, gerçek adı çam çivisi arkadaşlar. Buna bir isim koyacaksanız Claves de Pino diyor. Çam çivisi adını kullanmamız doğru olacaktır. Gergedan ağacı dememiz farklı bir şey ortaya atıyor. Ortada olmayan bir şey arkadaşlar. Yani farklı bir yerlere gidecek, bilmiyorum. İsimlerin doğru anılması benim için çok önemli arkadaşlar. Yapana, satana Allah bol bereket versin. Malzeme çok güzel malzeme. Ona bir şey demiyorum. Şimdi şöyle bir bakın, biraz da yandan ben bakayım. Bakın malzeme böyle arkadaşlar. Çam çivisi. Anladınız mı şimdi çam çivisi neden dendiğini? Çamın içine çakılmış gibi ya. Bakın parçaları çamın içine çakılmış gibi. Bu diri ağaçların içinde olanlar arkadaşlar. Diri ağaçlarda bu. Mesela bu ağaçlar araştırdığım kadarıyla mesela yıkılmış, düşmüş, çürümüş ağaçlarda bu çiviler daha yağlı ve sert olduğu için arkadaşlar yapısını koruyor. Diğer mesela parçalar çürüyebiliyor. Bunlar daha sağlam olduğu için ve daha yağlı olduğu için daha uzun ömürlü oluyor. Börtü böcek de onu yiyemiyor herhalde. Onu anlıyoruz. Hatta dediğim gibi böyle yıkılmış ağaçlardan bile söküp alınabiliyormuş. Böyle değişik bir malzeme ama diri ağaçlarda böyle kesip alması gerekiyor. Böyle ilginç, ilk defa gördüm. Çok ilginç gerçekten. Böyle bir ağaç olur mu? Ağaca çivi gibi çakmışlar sanki. Ağacın gövdesinde. Çam çivisi demelerinin sebebi de herhalde bu. Net anlaşılır bir şekilde de ifade ediyor. İnanın bir ismi olmasa bile çam çivisi demek mantıklı olacaktır zaten. Güzel bir ismi var. Gergedan ağacı, yani siz tercihsizim diyebilirsiniz ama insanlar ne dediğinizi anlasın ya da ne istediğinizi anlasınlar. Biz yıllarca bu malzemeyi Arjantin çamı olarak çalıştık arkadaşlar. Birçok tesbih yaptık. Hatta atölyeye baktım, malzeme eskilerden kalma olsaydı size gösterecektim. Kalmamıştı. Tesbih de kalmamış. Onlardan çok tesbihler yaptık, sattık. Malzemesi çok güzel. Yağlı, kuka gibi sert, çıtır çıtır olan bir malzeme. Bu malzemeden istiyorsanız kendinize, bende yok arkadaşlar, malzeme yok. Yani bizim malzeme tedarik eden yerlere ya da bunu getiren insanlardan talep olursa belki isteyebiliriz. O başka mesele. Ama arkadaşlar ismi çam çivisi, bilelim, gergedan ağacı falan değil. Ve bu yeni bir şey değil arkadaşlar. Biz 10 yıl önce çok çalıştık bundan. Çok çalıştık. Bilginiz olsun. Bu kadar net söyleyeyim. Başka bir şey söylemeyeyim. Alana satana tekrar hayırlı olsun. Çam çivisi malzememiz, ne derler ona? Tesbih yapana, tesbih yaptırana, koleksiyonere, satana, herkese hayırlı olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.